Ben operatör doktor Emir Akıncıoğlu. Üroloji uzmanıyım. Üroloji dediğimiz erkek cinsel sağlığı ve bununla beraber tüm idrar yollarının hastalıklarına bakan bir tıp alanı. Bu konuda uzmanım. Daha çok ben üroloji içerisinde endoüroloji dediğimiz kapalı ameliyatlar, teknolojik ameliyatlarla daha çok ilgiliyim. Bugün de size lazer ile yapılan prostat cerrahisi, biz kısaca buna HOLEP diyoruz. Hastalarımız da bu isimle genelde biliyorlar. HOLEP cerrahisinden bahsedeceğim. HOLEP cerrahisi lazer ile prostatın içinin oyulduğu bir cerrahidir. Biz bunu yaşa bağlı iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerde idrarla ilgili problemleri kalıcı olarak ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Tamamen kapalı, kesisiz bir işlemdir. HOLEP cerrahisini yaptığımız hastalık bizim endikasyonumuz, bir diğer deyişle yaşa bağlı iyi huylu prostat büyümesi. Biz buna tıpta BPH diyoruz, benim prostat hiperplazisi. Bu bütün erkeklerde aslında olan yaşla birlikte süre gelen bir süreç. Bu hastalık genelde kişide idrar yapma güçlüğü, idrar yapmada çeşitli problemler, gece sık idrara kalkma, idrarını tam boşaltamama hissi, çatallı kesik kesik işeme gibi semptomlarla, şikayetlerle kendini belli eden bir hastalık. Burada en önemli şey hastanın gündelik hayatında idrarla ilgili problem yaşaması. Ama bizim tanı koyarken en önem verdiğimiz şey prostat kanseri riskini dışlamak. Bunun için mutlaka gelen hastalarımıza parmak muayenesi de olarak bilinen rektal muayeneyi, prostat muayenesini yapıyoruz. Bunun yanı sıra işeme testi, ultrason ve kandaki PSA dediğimiz bir değerin ölçümü gibi bazı basit, çok büyük teferruatı olmayan aslında bazı basit testler yapıyoruz. Bu testlerle kanser riski dışlandıktan sonra ve gerçekten de hastanın da problemli bir prostatı olduğunu anladıktan sonra tanımızı koyuyoruz ve tedavi sürecine doğru ilerliyoruz. Öncelikle bizim tedavideki birinci basamak tedavimiz ilaç tedavisi de olabiliyor. Eğer en çok ameliyat ettiğimiz hasta grubumuz ilaç tedavisine yanıt alamayan aslında hastalar oluyor ama bunun yanı sıra kişide sürekli idrarında bir prostat kaynaklı kanama, mesanesinde taş oluşumu, hatta ilerleyen dönemlerde böbreklerde şişme, böbrek fonksiyon kaybı gibi problemler olur ise, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olur ise tartışmasız zaten cerrahi hastaya öneriyoruz. Hastalarımız genelde hastanede 1 ila 2 gün arası kalıyorlar. Ameliyat sonrası sondanın kalma süresi de 1 ila 2 gün oluyor ve sonrasında sondasız bir şekilde işlemden yaklaşık 2 gün sonra ortalama hayatlarına eskisi gibi devam edebiliyorlar. Ameliyat açıkçası hastalar için konforlu ama bizler için zor bir ameliyat. Şöyle tabir ederiz, öğrenme eğrisi yüksek bir ameliyat. Gerçekten burada hem teknolojik bağımlılığımız var hem de kişinin tecrübeli olması çok önemli. Lazer ile prostat cerrahisi ameliyatı yapan için kolay değil ama hastalar açısından oldukça konforlu. Genelde belden uyuşturma dediğimiz spinal anestezi altında olan bir ameliyat. Ameliyat esnasında hastalar hiçbir şekilde ağrı hissetmiyorlar. Genelde sondaya bağlı ufak tefek yanmalar veya ilk bir hafta ufak tefek idrarda kanamalar, ağrı acı hissi dışında ki bunlar çok düşük düzeyde oluyor gerçekten. Bunlar dışında herhangi bir problem yaşamadıkları hasta açısından oldukça konforlu olduğunun altını çizmek istediğim bir ameliyat. Tabii ki bizim geçmiş senelerde yaptığımız ameliyat halk arasında yine tur veya turlama diye bilinen bir rezeksiyon ameliyatıydı. Bu ameliyatta biz prostatın içini parça parça kazırdık. Bu ameliyattan sonra geride rezidü yani kalıntı prostat dokusu kalabiliyordu ve bu da uzun vadede hastalığın tekrar nüksetmesine sebebiyet verebiliyordu. Ayrıca şu anki yaptığımız işleme göre biraz daha kanamalı bir cerrahiydi. Ayrıca ufak parçalarla kazıdığımız için çok devasa prostatı olan hastalara bu işlemi uygulayamıyorduk ve bu hastalar açık ameliyat olmak zorunda kalıyorlardı. HOLEP dediğimiz lazer cerrahisinde ise prostatın içine bir bütünü olarak sıyırdığımızdan dolayı işlem hem kanamasız hem uzun vadede bu hastalığın nüks yani tekrar etme riski çok daha düşük. Aynı zamanda da son derece konforlu ve büyük prostatlı hastaları açık ameliyat olmaktan kurtaran son derece kıymetli bir ameliyat metodu. Biz bunun avantajlarını zaten hastalarımızda da görüyoruz. Başarı bir ekip işi. Yani burada sizin gerçekten hemşireniz ve yardımcı sağlık personeliniz dahi bir hastanın hastaneden mutlu ayrılması için çok önemli. Ama burada tabii ki ana iki faktör, bunu yadsıyamayız. Birincisi ekipman olarak, teknolojik cihaz olarak iyi ve yeterli
yeterli cihazlarınızın olması. Çünkü bu lazer cihazınız olmazsa lazer ameliyatını yapamazsınız. İkincisi, hekim açısından gerçekten kolay bir ameliyat değil. Tecrübe bu işte çok çok önemli. Gerçekten tecrübeli, ehil bir hekimin bunu yapması, ama onun dışında tabii ki hemşirelerimizden yardımcı sağlık personellerimize kadar bütün parçaların uyumlu ve ehil olması süreci çok daha konforlu hale getiriyor. İkinci bir ameliyat olma şansları tabii ki var bu hastalık nüksetmişse ve burada da herhangi bir teknik seçilebilir. Yani eski usulde de tekrar ameliyat olabilir, lazer cerrahisi de olabilir. Tabii ki biz lazer cerrahisi olmalarını, bir kere daha bu problemi yaşamamaları adına öneriyoruz, ama böyle problemleri olan hastalarımız varsa onlara operasyon olma, bir cerrahiyle artık kalıcı olarak kurtulma yolu kapalı değil. Hastalar şunu merak ediyorlar: bu işlemin bir yan etkisi var mı, veya bu işlemin hani her şey çok güzel ama madalyonun bir de gözükmeyen tarafında bizim hayatımızı zorlaştıracak yönleri var mı? HoLEP cerrahisinin en büyük avantajlarından bir tanesi, yanında getirdiği artıların karşısında kendisine özgü bir eksinin olmaması. Yani bizim standart eskiden yaptığımız prostat cerrahisindeki komplikasyon oranları, istemediğimiz yan etki oranları HoLEP cerrahisinde de çok daha düşük seviyelerle birlikte olmak üzere aynı şekilde seyrediyor. Ve bu cerrahiye bağlı ekstra bir hastaya, yaşantısına bir külfet, istenmeyen bir yan etki HoLEP cerrahisine özgü böyle bir şey yok. Prostat hastalıkları çok önemli. 50 yaşın üstündeki erkeklerin 1/3'inde var aslında. Ve hatta bu yaş 80'lerin üstüne çıktığı zaman neredeyse %70-80 erkekte oluyor. Uzun vadede tedavi edilmezse faturası hastaya biraz daha ağır olabiliyor. Birincisi, ürolojik kontrollerimizi aksatmamamız gerektiği. İkincisi de bol su tüketimi, sağlıklı yaşam, yediğimiz içtiğimize dikkat edilmesi gibi hususlara azami dikkat edilmesi.